Merhaba, bugün fırında Adana kebap yapacağız. Hem çok ekonomik olacak hem de tadı, kokusu, kıvamı aynı mangalda yapılan Adanalara çok benzeyecek. Ben yaklaşık 800 gram et kullandım. Ondan 15 adet Adana çıktı. Gördüğünüz gibi yumuşacık, içi sulu sulu, kıvam, kokusu aynı mangalda yapılan Adana kebaplara benzedi. Bunun için kullanacağımız etin cinsinin kuzu olması tercih ediliyor ama eğer evinizde buzluğunuzda dana eti varsa dana eti de olur. Ama tercih edilen tabii kuzu eti. 800 gram kadar kıyma kullanacağız. Kırmızı biber, karabiber ve tuz kullanacağız baharat olarak sadece. Tabii Adana'nın şanından acı olması gerekiyor. Onun için kırmızı biberi bol tutarsanız daha lezzetli olur. Sebze olarak kırmızı kapya biber ve soğan kullanacağız. Bunları da çok ince ince doğrayacağız. Bu iki sebze de Adana'ya yumuşaklık ve raiha veriyor. İlk önce kırmızı biberi çok çok küçük olarak doğruyoruz. Gördüğünüz gibi ben ince doğradım. Onları da ayrıca ikiye, üçe böldüm. Yani bir mercimek tanesi kadar küçülttüm. Ardından bu kırmızı biber maalesef çok sulu oluyor. Fazla suyunu almamız gerekiyor. Yoksa kıymayı çok sulandırıyor ve şekil vermemiz zorlaşıyor. İyice suyunu bir kenara alıp sadece biberleri kalacak şekilde sıktık suyunu. Ardından soğanları da son derece küçük şekilde doğruyoruz. Eğer bu şekilde olmazsa robotta da çekebilirsiniz. Etimizi bir kenara alıyoruz. Onun üzerine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ardından az önce çok güzel küçük doğradığımız soğanı, küçük küçük doğradığımız ve soyunu süzdüğümüz kırmızı biberi ilave ediyoruz. Ve başlıyoruz yoğurmaya. Bu işin püf noktası yoğurma. Eliniz yoruluncaya kadar çok çok güzel kıvam alıncaya kadar yoğurmak gerekiyor. Hatta biliyorsunuz köfteciler yoğurma işlemi bittikten sonra tabağa vururlar, kaba diyeyim. Alıp atarlar. Ben de öyle yaptım. Biraz şov amaçlı. Ama bu şekilde daha güzel gerçekten birbirine işliyor bütün lezzetler. Baharatlar, sebzeler, et bir araya geldi. Çok güzel bir kıvam aldı. Biraz dinlendirdikten sonra şişlere geçirmeye başlayacağız. Benim şişlerim çok inceydi. Onun için 3 adet şiş kullandım. Tek şiş kaldırmaz bu eti. Elimi ıslattıktan sonra küçük parçalar halinde şişlerin etrafına etleri diziyoruz. İlk başta zor gelebilir ama ikinci, üçüncü şişten sonra el gerçekten alışıyor. Şekil vermek kolaylaşıyor. Küçük parçalar alıp şişin etrafına köftemizi sarıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi toplam 15 şiş Adana kebabımız çıktı. Bir püf noktası, ben böyle küçük cam kapların kenarına koydum. Bunun nedeni bu köfteler fırında pişerken sulanacaklar. O şekilde köfte kıvamında oluyor, kebap kıvamında olmuyor. Bu şekilde suyunun ve yağının cam kaba akmasını sağladım. Sadece o fırının sıcaklığıyla kebap gibi kızarmasını sağladım. Yani bir yağlı kağıt koyup üzerine koyabilirsiniz köfteleri ama kebap gibi olmaz, köfte gibi olur. Gördüğünüz gibi yarım saat 180 derecelik fırında, ızgara değil, sadece fırının 180-200 derecesinde çok güzel, mükemmel kızardı ve dediğim gibi yağı ve suyu aşağıya aktı. Bu köftelerin yumuşamasını engelledi ve kebap kıvamını almasını sağladı. Gördüğünüz gibi altı su dolu. Biz bunu istemiyoruz. Köftelerimiz ayrı pişmesini istiyoruz. 15 adet köftemiz hazır. Şimdi bunun yanına ben video süresini çok uzatmamak için hazırlama aşamasını geçtim. Soğan, maydanoz, sumak ve zeytinyağından oluşan bir salata yaptım. Biliyorsunuz bu tür kebapların yanına yeşillik ve soğan çok yakışıyor. Domates ve bu yaptığım soğan eşliğinde servis yaptım bir lavaşın üzerinde. Gördüğünüz gibi yumuşacık, içi de pişti. Hatta sulu kaldı. Çünkü çok yüksek derecede pişireceğiz kısa sürede. Bu şekilde üzeri kızarıyor, içi de pişiyor ve kebap kıvamını alıyor. İnşallah denersiniz ve memnun kalırsınız. Şimdiden afiyet olsun.